İmam Gazali, tarih bazı insanları sadece yaşadıkları çağ için değil, bütün çağlar için doğurur. Onlar yalnızca kitap yazmaz, insan inşa eder. İşte onlardan biri, Hüccetül İslam, kalbin filozofu, aklın muhasebecisi, İmam Gazali, 1058 yılı, Horasan'ın Tuz şehri, fakir bir ailenin çocuğu dünyaya gelir. Adı Muhammed bin Muhammed el-Gazali. Babası bir yün eğricisidir ama oğluna bıraktığı miras servet değil, dua ve ilim aşkıdır. Daha genç yaşta zekası fark edilir, ilim yolculuğu başlar. Tuz, Cürcan, Nişabur ve burada karşısına çağın en büyük alimi çıkar, İmamül Haremeyn el-Cüveyni. Gazali artık sıradan bir öğrenci değildir. Kısa sürede fıkıh, mantık, kelam ve felsefede ustalaşır. Henüz 34 yaşındayken dünyanın en büyük üniversitesi sayılan Bağdat Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisi olur. Artık şöhret ondadır, servet ondadır, talebeler ondadır, devlet ondadır. Ama kalbi ondadır mı? Gazali felsefeye saldırmadan önce onu en derin noktaya kadar öğrenir. İbn Sina, Farabi, Aristo hepsini satır satır okur ve önce şu eseri yazar. Mekâsıdul Felasife, filozofların görüşleri, tarafsız, eksiksiz, dürüst. Ama ardından bir bomba patlar. Tehafütül Felasife, filozofların tutarsızlığı. Bu kitapta şunu söyler: akıl Allah'ın önüne geçemez ve üç büyük iddiayı yerle bir eder. Alemin ezeli olduğu iddiası, Allah'ın her şeyi bilmediği iddiası, ahiretin inkarı. Bu kitap İslam dünyasında felsefenin mutlak hakimiyetini bitirir. Hatta Endülüs'te İbn Rüşd cevap yazmak zorunda kalır. Ama asıl fırtına Gazali'nin içinde kopmaktadır. Gazali artık herkesin önünde konuşan, binlerce öğrenci yetiştiren bir yıldızdır. Ama bir gün ders anlatmak için kürsüye çıkar. Boğazı düğümlenir. Konuşamaz. Günlerce, haftalarca doktorlar çare bulamaz. Çünkü hastalık bedende değil, ruhtadır. Kendi ifadesiyle, bildiklerimle yaşadıklarım birbirini tutmuyordu. Ve bir sabah her şeyi bırakır. Makamı, parayı, ünü talebeleri sarayı. Bağdat'tan gizlice ayrılır. Yıllarca Şam, Kudüs, Mekke, Medine şehirlerinde yalnız yaşar. Sadece bir şey arar, hakikati. Yıllar sonra geri döner. Ama artık eski Gazali değildir. Ve insanlık tarihinin en büyük kitaplarından biri doğar. İhya-u Ulûmiddin, dini ilimlerin dirilişi. Bu kitapta şunu yapar: İbadeti ruha kavuşturur, ahlakı merkeze alır, kalbi dinin merkezine yerleştirir. Kitap 4 ana bölümden oluşur: İbadetler, günlük hayat, insani hastalıklar, kalbin kurtuluşu. Bu eser Osmanlı medreselerinde asırlarca okutulur. Bugün hala dünyada en çok okunan İslam kitaplarındandır. Gazali tasavvufu aşırılıktan, hurafeden ve şatahattan kurtarır. Şunu söyler: şeriat yol, tasavvuf ruh, hakikat hedeftir. Onun sayesinde tasavvuf sünnete bağlanır, ilme dayanır ve ahlak merkezli hale gelir. Gazali sadece bir alim değildir. Aynı zamanda bir devlet düşünürüdür. Ona göre devlet adaletle ayakta durur. Din temel, devlet koruyucudur. Zalim sultan toplumu çökertir. Yani ona göre bir devlet küfürle ayakta kalabilir ama zulümle asla. Batı onu şu isimle tanır: Algazel. Onun şüphe metodu Descartes, Pascal ve Aquinas üzerinde büyük etki yapar. Önce şüphe, sonra kesin bilgi, sonra iman. Bu metot modern felsefenin de temelidir. 1111 yılı Gazali doğduğu şehir Tuz'tadır. Vefat edeceği sabah gusül alır, kefenini eline alır, Rabbimin huzuruna gidiyorum der, secdeye kapanır ve ruhunu orada teslim eder. Gazali aklı inkar etmedi, kalbi küçümsemedi, bilgiyi nefis için kullanmadı. Dini korku değil şuurla anlattı ve şu sözü bıraktı: İnsanlar helak oldu, bilenler hariç. Bilenler de helak oldu, amel edenler hariç. Amel edenler de helak oldu, İhlaslılar hariç. Gazali bize şunu öğretti: hakikat sadece akılla bulunmaz, kalple de yürünür. Eğer bu belgesel sana tek bir cümle bile düşündürdüyse, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir başkasına göndermeyi unutma.